Aziz dostlarım, bugün sizlerle son yıllarda giderek daha fazla konuşulan bir konuyu ele alacağız. Frekanslar, semboller, müzik, teknoloji, algı yönetimi ve bütün bunların insan ruhu üzerindeki etkileri. Bu anlatım boyunca bazı güncel olaylara değineceğiz. Bazı konserlerden bahsedeceğiz. Bazı teknolojik gelişmeleri konuşacağız. Bazı sembolleri ele alacağız. Fakat amacımız insanları korkutmak değildir. Amacımız komple teorileri üretmek de değildir. Amacımız herhangi bir kişi veya kurumu hedef göstermek de değildir. Amacımız şu soruya cevap aramaktır. İnsan neden bu kadar hızlı değişiyor? Ve daha önemlisi, insanlığımızı nasıl koruyacağız? Bu anlatım hazırlanırken çeşitli sosyal medya yayınlarında, araştırma programlarında, röportajlarda, açık kaynaklarda ve kamuoyunda konuşulan bazı söylemlerden, yorumlardan ve iddialardan da ayrıca faydalanılmıştır. Burada ele alınan bazı konular kesinleşmiş gerçekler olarak değil, farklı bakış açıları, yorumlar ve kamuoyunda tartışılan düşünceler çerçevesinde inşallah değerlendireceğiz. Bugün doğru kabul edilen bazı fikirlerin yarın yanlış olduğu ortaya çıkabilir. Bugün önemsiz görülen bazı gelişmelerin ise ileride daha farklı anlamlar taşıdığı da anlaşılabilir. Bu nedenle amacımız kesin hükümler vermek değil, düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek ve farklı bakış açılarını değerlendirmektir. Çünkü hakikate ulaşmanın yolu sadece inanmak değil, aynı zamanda sorgulamaktan da geçer. Fakat bütün bunların yanında göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek vardır ki ses etki eder, söz etki eder, müzik etki eder, tekrar etki eder, görüntüler etki eder. İnsan maruz kaldığı şeylerden etkilenir. Bugün dünyanın birçok yerinde gördüğümüz manzara bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Teknoloji ilerliyor, bilgi artıyor, imkanlar çoğalıyor ama aynı zamanda merhamet azalıyor, vicdan zayıflıyor, insanlık yoruluyor. Ve bazı insanlar adeta kendi yaratılış amacını unutuyor. Kur'an'ın çok çarpıcı bir hakikati vardır. Tin suresinde Rabbimiz şöyle buyurur: Andolsun ki biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Bu ayet insanın iki yönünü anlatır. İnsan meleklerden daha yüksek mertebelere çıkabilir ama aynı insan şeytani arzularının peşine düştüğünde aşağıların aşağısına da inebilir. Bugün konuşacağımız bütün meselelerin merkezinde aslında bu gerçek vardır. Evet kardeşlerim, bu kısa girişten sonra son dönemlerde Cen ve yeni dönem tartışmaları, Cen hakkında yapılan tartışmalar dikkat çekmektedir. Bazı insanlar bunu yalnızca bilimsel çalışmalar olarak değerlendirirken bazıları insanlığın yeni bir döneme hazırlandığını düşünmektedir. Bilimsel açıklamalara göre burada yürütülen çalışmalar parçacık fiziğini anlamaya yöneliktir. Fakat insanların zihninde farklı sorular oluşmaktadır. Neden aynı dönemde yapay zeka yükseliyor? Neden dijital sistemler hayatın merkezine yerleşiyor? Neden insan davranışları hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor? Belki bütün bunların arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Belki de vardır. Bunu zaman gösterecektir. Fakat kesin bir şey vardır ki insanlık yeni bir çağın içerisindedir ve bu çağın en büyük savaşı artık yalnızca ekonomik veya askeri bir savaş değildir. Bu çağın savaşı bilinç savaşıdır. Ve frekanslar insanı etkileyebilir mi? Bir bebeğe ninni söylediğinizde ne olur? Sakinleşir. Bir askere marş dinlettiğinizde heyecanlanır. Bir insana Kur'an tilaveti dinlettiğinizde kalbi yumuşar. Bir insana sürekli öfke dolu içerikler gösterildiğinde ruh hali değişebilir. Demek ki ses etki eder. Ritim etki eder, kelime etki eder, tekrar etki eder.
Bugün bilim dünyası da müziğin insan psikolojisi üzerinde etkiler oluşturabileceğini kabul etmektedir. Ancak burada önemli olan mesele sadece teknik frekanslar değildir kardeşlerim. Asıl mesele içeriktir. Asıl mesele niyettir. Asıl mesele verilen mesajdır. Bir ses insanı Allah'a yaklaştırabilir. Bir ses insanı öfkeye sürükleyebilir. Bir söz insanı iyileştirebilir ama bir söz insanı karanlığa da çekebilir. Ve modern çağın karanlık kültürü. Son yıllarda dünya sahnesinde bazı sanatçıların kullandığı semboller dikkat çekmektedir. Maskeler, karanlık figürler, insan dışı karakterler, canavarlaştırılmış görseller, kaos temaları, ölüm ve yıkım imgeleri. Burada önemli olan tek tek kişileri yargılamak değildir. Önemli olan ortaya çıkan genel kültürel yönelimdir. Neden insanı yücelten figürler azalıyor? Neden kahramanlık yerine kaos öne çıkıyor? Neden merhamet yerine güç kutsanıyor? Neden tevazu yerine kibir teşvik ediliyor? Neden insan olmak yerine insan dışı figürler özendiriliyor? Bu sorular üzerine düşünmek gerek. Çünkü insan neyi seyrediyorsa ve neyi dinliyorsa zamanla ona alışır. Neyi normalleştiriyorsa ona dönüşmeye başlar maalesef. Bugün günümüzde yakın zamanda Kanye West veya Kanye West ve semboller tartışması gırla gidiyor şu an sosyal medyada. Kanye West'in İstanbul konseri sonrasında birçok kişi sahne tasarımını ve sembolleri tartıştı değil mi? Bazıları bunun yalnızca sanatsal bir tercih olduğunu söyledi. Bazıları ise farklı yorumlar yaptı. Biz burada kesin hükümler vermeyeceğiz. Çünkü farklı bir bakıştan olayı anlamaya çalışacağız. Fakat şu gerçeği de kabul edeceğiz. Milyonlarca dolarlık prodüksiyonlarda kullanılan sahneler, ışıklar, renkler ve görseller tesadüfen seçilmez kardeşlerim. Her ayrıntı belirli bir estetik ve mesaj doğrultusunda hazırlanır. Bu nedenle insanlar gördükleri sembolleri sorguluyorlarsa bu son derece doğal bir durumdur. Biz bunu çıkarıyoruz. Ve Michel Lamy, Rick Owens ve ezoterik imgeler. Evet, Michel Lamy ve Rick Owens etrafında da uzun süredir sembolizm tartışmaları yapılmaktadır. Özellikle karanlık estetik anlayışı, siyah temalar, ritüel benzeri sahne kurguları, ezoterik dediğimiz göndermeler. Bunların tamamı bazı insanların dikkatini çekmektedir. Burada kesin olarak bildiğimiz şey şudur. İnsan zihni sembollerden etkilenir. Bu yüzden markalar logolar üretir. Bu yüzden devletler bayraklar kullanır. Bu yüzden semboller insanlık tarihi boyunca güçlü araçlar olmuştur. Ve şeytani olgular gerçek mi? Kur'an'a göre şeytan gerçektir. Nefis gerçektir, kötülük gerçektir. İnsanı saptırmaya çalışan etkiler gerçektir. Fakat bunların en tehlikeli tarafı çoğu zaman görünmez olmalarıdır. En büyük tehlike normalleşmedir. Bir kötülük sürekli tekrar edilirse normalleşir kardeşlerim. Bir günah sürekli gösterilirse sıradanlaşır. Bir sapkınlık sürekli övülürse kabul görmeye başlar. Asıl mücadele işte burada yaşanır. Son bundan belki 3-4 ay önce olan Epstein dosyaları ve insanın karanlık tarafı. Evet, Jeffrey Epstein dosyaları dünya çapında ne oldu? Büyük tartışmalar oluşturdu. Bu olay birçok insana önemli bir gerçeği aslında hatırlattı. Şöhret insanı kurtarmaz, servet insanı kurtarmaz, güç insanı kurtarmaz. Eğer vicdan kaybolursa insan çok tehlikeli bir hale gelebilir. İşte Tin suresinin anlattığı aşağıların aşağısı hali budur. Bunu anlayabilmek. Fakat anlayamayan bir kesim vardır ki baktığınız zaman bunu artık normalleştirme sürecine bile koyanlar. Artık normalleştirme derken şunu diyorum.
İnsanlar bunlara bakarken, seyrederken, duyarken bir müddet sonra hayatın normal bir akışıymış gibi bakıyor. Ve bir sonraki hadise ise frekans savaşları çağı. Belki de bugün yaşadığımız şey bir frekans savaşından çok bir dikkat savaşıdır. Her ekran dikkatimizi ister. Her uygulama dikkatimizi ister. Her algoritma dikkatimizi ister. Her reklam zihnimizde yer edinmeye çalışır. İnsan farkında olmadan sürekli bir bilgi bombardımanın altında maalesef yaşamaktadır. Ve insan neye çok maruz kalırsa ne olur ona benzemeye başlar. Bu yüzden neyi dinlediğimiz çok önemlidir. Neyi izlediğimiz önemlidir. Kimi takip ettiğimiz de önemlidir kardeşlerim. Ve sesin hakikati ve ilahi kelam. Evet aziz dostlarım, İslam nazarında ses sıradan bir olgu değildir. Çünkü yaratılışın temelinde ilahi emir vardır. Allahu Teala bir şeyin olmasını murad ettiğinde kün yani ol buyurur ve o şey oluverir. Kainat ilahi emirle yaratılmıştır ve yine Allah'ın emriyle son bulacaktır. Kur'an'da birçok kavmin korkunç bir sesle helak edildiğini okuruz, dinleriz. Demek ki ses sadece fiziksel bir titreşim değildir. Ses aynı zamanda bir çağrıdır, bir etkidir, bir yöneliştir, bir mesajdır. İşte bu yüzden Kur'an'ın sesi de sıradan bir ses değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onu dinleyen milyonlarca insanın anlamını bilse de bilmese de kalbinde farklı bir tesir hissetmesi boşuna değildir. Bu Kur'an'ın ilahi kelamın mucizesi. Belki bilim bugün insan ruhunun bütün sırlarını çözememiştir. Belki gelecekte Kur'an tilavetinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri daha ayrıntılı anlaşılacaktır ve anlaşılmaya da aslında günümüzde bunların neticeleri ortaya çıkmakta. Her gün yeni bir haber, yeni bir video ile bunları görmekteyiz. Fakat mümin için asıl mesele bilimsel onay beklemek değildir. Çünkü gerçek huzur Allah'ı hatırlamadadır. Gerçek denge onun zikrindedir. Gerçek şifa onun kelamındadır kardeşlerim. Buraya kadar sizlere aslında bu olayları bir özet, bir tefekkür babında anlattım. Herhangi bir şeyi şu şöyle yapmış, bu böyle olmuş, bu böyledir, değildir meselesi de değil. İki denge koydum. Bir, insanın fikrini, zikrini, düşüncesini e, dışarıdan etki yaparak bir takım şeytani figürlerle, bir takım korkunç figürlerle insan ruhuna kötü enerji frekanslarını veren bir taraf, bir tarafta da ilahi kelamın huzur verici frekansları. Evet, diğer kanalımızda da zaten bu amaçla kurulmuş bir kanaldır ki Alphabex Sounds neden doğdu? İşte tam da bu anlattığımız noktada Alphabex Sounds ortaya çıktı. Bizim amacımız korku yaymak değildir. Bizim amacımız insanları manipüle etmek değildir. Bizim amacımız insanların iç dünyasına huzur taşımaktır. Kadim bilgeliği hatırlatmaktır, merhameti hatırlatmaktır, saygıyı hatırlatmaktır, adaleti hatırlatmaktır. İnsana yeniden insan olduğunu hatırlatmaktadır, özüne dönmeyi hatırlatmaktadır. Ve burada daha çok kullandığımız 432 Hz tercihimizdir. Alphabex Sounds olarak çalışmalarımızın önemli bölümünde 432 Hz düzenlemelerini tercih ediyoruz. Bunu mucize olarak sunmuyoruz. Bunu sihirli bir formül olarak da sunmuyoruz. Ancak birçok insanın daha yumuşak, daha sakin ve daha doğal bulduğu bir dinleme atmosferi oluşturduğunu gözlemliyoruz da bu nedenle eserlerimizi huzur, tefekkür, maneviyat, iç denge, merhamet, kalp dinginliği ve Allah'ı hatırlama niyetiyle Esma-ül Hüsnalardan bir takım esmaları da kullanarak bu şekilde frekanslar üretiyoruz. Evet aziz dostlarım,
Belki CERN dediğimiz bu atom araştırmaları ile ilgili hakkında bütün gerçekleri bilmiyoruz. Belki sahnelerdeki sembollerin tamamını çözemiyoruz ama iyi bir şey olmadığını da insan kendi özünde bunu hissedebilir. Belki dünyadaki bütün karanlık ilişkileri göremiyoruz ama bir şeyler döndüğünü hissedebiliyoruz. Fakat şunu biliyoruz, insan ya yükselir ya düşer, ya merhamete yaklaşır ya zalimleşir, ya vicdanını büyütür ya nefsini büyütür, ya insan olur ya da insanlığını kaybeder. Bugün dünyanın ihtiyacı daha fazla gürültü değildir, daha fazla nefret değildir, daha fazla kaos değildir. Dünyanın ihtiyacı vicdan, merhamet, adalet, saygı, hikmet, tefekkür ve insanın özüne dönüşüdür. İnsanlık teknolojiyle büyüyebilir fakat ancak hikmetle olgunlaşabilir. İnsanlık bilgiyle güçlenebilir. Fakat ancak Allah'ın kelamıyla huzur bulabilir. Çünkü inanıyoruz ki iyi söz de bir frekanstır, dua da bir frekanstır, merhamet de bir frekanstır ve kalpten çıkan her güzel ses karanlığa karşı yakılmış bir kandildir. Allah kalplerimizi hakikatten ayırmasın. Selam ve dua ile kalın sevgili kardeşlerim.